Şimdi size basit ama aslında çok derin bir soru sormak istiyorum. Şu an etrafınıza baktığınızda gördüğünüz dünya, gerçek dünya mı? İşte bugün bu soruyu tam merkezine alan büyük filozof Immanuel Kant'ın zihinleri allak bullak eden dünyasına dalıyoruz. Evet, bu soru algımızın en temel varsayımlarını yerinden oynatıyor. Gelin hemen konuya girelim. Şimdi Kant'ın iddiası şu: zihnimiz sandığımız gibi dışarıdan gelen bilgileri pasifçe kaydeden boş bir levha değil. Tam tersi. Zihnimiz bir yönetmen gibi çalışıyor. Gördüğü, duyduğu her şeyi alıp aktif olarak şekillendiriyor, ona bir yapı kazandırıyor. Ve işte bu fikir, yani zihnimizin gerçekliği şekillendirdiği düşüncesi bizi gerçekten devrim niteliğinde bir sonuca ulaştırıyor. Nedir o sonuç? Aslında tek bir dünyada değil, iki farklı dünyada yaşıyoruz. Peki, ne demek bu iki dünya? Hadi gelin Kant'ın yaptığı bu çok önemli ayrımı, yani bize görünen dünyayla şeylerin kendinde olduğu o gizemli dünya arasındaki farkı bir mercek altına alalım. Bakın, bir yanda fenomenler dünyası var. Yani bizim duyularımızla algıladığımız, dokunduğumuz, gördüğümüz, tecrübe ettiğimiz her şey. Kısacası bizim için gerçeklik olan dünya. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Nümenler dünyası. Bu da şeylerin bizim algımızdan bağımsız olarak kendi içlerinde ne oldukları. İşte işin en ilginç kısmı da bu. Kant'a göre biz bu nümenler dünyasına asla ama asla doğrudan ulaşamayız. O bizim için hep bir sır perdesinin arkasında kalır. Peki bu görünen dünyayı, yani fenomenleri nasıl algılıyoruz? İşte Kant zihnimizin bu algılama yetisine, yani nesnelerden etkilenip duyusal verileri toplama becerisine duyusallık diyor, yani en basit haliyle dünyaya açılan pencerelerimiz. Peki o ulaşamadığımız gizemli numenerler dünyası ne olacak? İşte onun hakkında düşünen, duyuların ötesindeki kavramları ele alan zihinsel yetimizin adı da akıl veya anlık da deniyor. Bu bizim saf düşünme gücümüz. Tamam, biliyorum biraz soyut geliyor olabilir ama Kant'ın bu fikrini somutlaştırmak için kullandığı müthiş bir metafor var. Şöyle düşünün, doğduğunuz andan itibaren gözünüzde olan ve hayatınız boyunca asla çıkaramayacağınız bir çift gözlükle yaşadığınızı hayal edin. İşte Kant'a göre uzay ve zaman o gözlüklerin ta kendisi. Yani uzay ve zaman dediğimiz şeyler dışarıda bizden bağımsız olarak var olan şeyler değil. Aksine onlar zihnimizin dışarıdan gelen anlamsız duyu verilerini düzenlemek, onları anlamlı bir tecrübeye dönüştürmek için kullandığı önceden yüklenmiş bir yazılım gibi, bir işletim sistemi gibi. Peki Kant bu inanılmaz iddiayı neye dayandırıyor? Kanıtı ne? İşte burada çok basit ama gerçekten dahice bir düşünce deneyiyle karşımıza çıkıyor. Bizden sadece ellerimizi düşünmemizi istiyor. Evet, bildiğimiz sağ ve sol elimizi. Şimdi bir düşünün. Sağ eliniz ve sol eliniz. Aslında birbirinin mükemmel birer ayna görüntüsü, değil mi? Bütün parmakların uzunlukları, eklem yerleri, her şeyleri birebir aynı. Ama aralarında asla yok edemeyeceğiniz bir fark var. Bir sol eldiveni ne yaparsanız yapın sağ elinize giydiremezsiniz. Bu farkı kavramlarla, kelimelerle açıklayamazsınız. Bu farkı ancak ve ancak uzayın içinde sezgisel olarak kavrayabilirsiniz. İşte Kant'ın vurduğu yer tam da burası. Eller arasındaki bu uyumsuz karşıtlık dediği fark sadece uzay sezgisiyle anlaşılabilir. Bu da neyi kanıtlıyor? Uzay nesnelerin içine konulduğu boş bir kap değil. Uzay bizim algımızın ta kendisi, o hiç çıkaramadığımız gözlüklerin camlarından biri. Peki, tamam. Duyusallık yetimiz uzay ve zaman gözlükleriyle dünyayı algılıyor dedik. O zaman zihnimizin diğer yetisi olan akıl ne işe yarıyor? Onun görevi ne bu denklemde? İşte akıl, gözlüklerimizin ötesine geçip duyularla algılayamadığımız şeyler hakkında düşünüyor. Mesela nedensellik gibi. Bir olayın başka bir olaya neden olduğunu görmeyiz, dokunmayız ama bunu düşünürüz. Ya da zorunluluk, imkan gibi kavramlar. Bunlar bizim tecrübemizi anlamlandırmak için kullandığımız saf düşünce araçları. Ve işte tam bu ayrım Kant'ın en büyük uyarısını yapmasına zemin hazırlıyor. Diyor ki en büyük hata bu iki dünyanın kurallarını birbirine karıştırmaktır. Yani fenomenler dünyasının o gözlüklerle gördüğümüz dünyanın kurallarını nümenler dünyasına, yani gerçekliğin kendisine uygulamaya çalışmak. Kant bu hataya değiştirme safsatası diyor. Nedir bu? Kısacası kendi zihnimizin işleyişini, yani gözlüklerimizin kurallarını, evrenin mutlak kuralları sanma yanılgısı. Kendi algımızın sınırlarını gerçekliğin sınırları zannetmek.
Bakın hata nasıl yapılıyor çok basit bir örnekle görelim. Gündelik hayatta neyi gözlemleriz? Mesela sonradan ortaya çıkan, varlığı zorunlu olmayan her şeyin bir zamanlar var olmadığını görürüz. Bir masa, bir sandalye, hepsi bir noktada yoktu, sonra var oldu. Sonra ne yapıyoruz? İşte o değiştirme hatasını yapıp diyoruz ki, demek ki varlığı zorunlu olmayan her şey bir zamanlar var olmamıştır. Kendi tecrübemizden yola çıkıp evrensel bir yasa ilan ediyoruz. Ama Kant diyor ki, dur bakalım, bu sonuç yanlış olabilir. Örneğin, evrenin kendisini düşünelim. Evet, evrenin varlığı zorunlu olmayabilir, yani olumsal olabilir ama bu onun bir zamanlar var olmadığı anlamına gelmek zorunda değil. Belki de evren zamanın her anında vardı, yani zamansal bir başlangıcı yoktu. Gördünüz mü? Gözlüklerimizin içindeki bir kuralı, gözlüklerin dışındaki gerçekliğe uyguladığımızda nasıl da yanılabiliyoruz? Peki, tüm bu kafa karıştırıcı gibi görünen felsefenin bize ne faydası var? Yani ne olmuş diyebilirsiniz? Bu fikir neden bu kadar önemli? Bize ne kazandırıyor? İşte Kant'ın yaptığı bu Kopernik devriminin dehası burada yatıyor. Ortada müthiş bir takas var. Bir yandan gerçekliğin kendinde nasıl olduğunu bilme iddiamızdan vazgeçiyoruz. Bu büyük bir kayıp gibi görünebilir. Ama karşılığında ne kazanıyoruz? Kendi tecrübe ettiğimiz, içinde yaşadığımız bu fenomenler dünyası hakkında mutlak sarsılmaz bir kesinlik. Yani işin özü şu, doğa yasaları dediğimiz şeyler bizim dışarıda bir yerlerde bulduğumuz yasalar değil. Onlar bizim kendi zihnimizin, kendi anlama yetimizin yasaları. Bilim ve matematiğin bu kadar şaşmaz bir şekilde işlemesinin sebebi de bu. Çünkü onlar aslında dış dünyayı değil, bizim kendi zihinsel gözlüklerimizin yapısını inceliyorlar. Kant bu felsefeyle bize cevaplardan çok daha derin sorular bırakıyor. Belki de en kışkırtıcısı şu: eğer uzay ve zaman zihninizin gözlükleri ise, o gözlükleri çıkardığınızda gerçeklik neye benzer? Düşünmesi bile baş döndürücü değil mi?